Eğer bu aralar bir laptop alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber 2024'e girmeden alınabilecek en iyi laptopları kısa kısa inceleyeceğiz. Açıkçası burada fiyat performans olarak en iyi olan ve 2024 ile beraber fiyatı en çok artacak laptopları seçmeye çalıştım. Listedeki tüm laptopların da en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Laptop öneri serisinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Bu listede en fazla 40.000 bandına kadar çıkacağız. Eğer bütçeniz daha yüksekse 40.000 TL üstü önerdiğim laptoplar da yine yorumlarda olacak. O laptopları da alabilirsiniz. Burada şu an için öğrenci vergi indirimiyle alınabilecek en iyi laptopu yani HP 15'i görüyoruz. Ryzen 3 7. nesil 6 nanometrelik bir işlemci burada kullanılmış. 8 GB RAM, 256 GB SSD ile gelirken 15.6 inç TN Full HD bir panelle karşılaşıyoruz. Kasa kalitesi de performansta fiyatına oranla bence oldukça başarılı. Yaklaşık bir ay önce vergisiz en iyi laptopu da incelemiştik. Ancak Acer Aspire 3'ün fiyatı arttığı için vergisiz dilimden çıktı. Ama performans olarak da genel deneyim açısından da HP 15 ile neredeyse hiçbir farkı bulunmuyor. Düşük ayarlarda Valorant, LoL gibi e-spor oyunlarını da rahatlıkla oynayabilecekken render yazılım için de idare edecek bir performansa sahip. Yani vergi indirimli olarak performansıyla en iyi laptop diyebilirim. Bütçeniz 10.000 bandında ise Lenovo V15 oldukça mantıklı. Ryzen 5 7. nesil güncel bir işlemciyi görürken 8 GB RAM, 512 SSD ile de beraber geliyor. Kasa kalitesi fiyatına oranla gayet başarılı. Bu laptop hem üniversite, okul için, iş için kullanabileceğiniz, aynı zamanda CSGO, LoL, Valorant gibi düşük grafikli e-spor oyunlarını da rahatlıkla oynatabilecek bir cihaz. Burada RAM yükseltmesi yapamıyoruz. Ancak 8 GB RAM bu sistem için gayet yeterli. 15.6 inç Full HD TN panelle gelirken bu fiyat bandında bataryası, performansı ve soğutmasıyla en iyi laptop diyebilirim. Eğer bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsak da Lenovo IdeaPad'in Ryzen 7 5700U işlemcisi 16 GB RAM, 512 SSD ile beraber de bu fiyat bandında performans olarak en iyi laptop diyebilirim. Hem üniversite, okul için kullanılabilecek, aynı zamanda Valorant gibi çok fazla sistem gerektirmeyen oyunlara da 60 FPS gayet akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Yani bu işlemci i7 12. nesle denk diyebilirim. Ve harici bir grafik kartı olmamasına rağmen AMD Radeon GPU ile renderda, mühendislikte ve oyun tarafında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve bu laptop 15.000 TL altı en performanslı cihaz diyebilirim. Ama benim performansla çok işim yok. Benim için birinci öncelik ekran ve kasa kalitesi diyorsanız Lenovo IdeaPad Slim 3 önümüze çıkıyor. i5 12. nesil performans serisi bir işlemciyi görebiliyoruz. 8 GB RAM, 512 SSD ile de beraber geliyor. Metal kasası, IPS ekranı şu anki fiyatıyla oldukça iyi bir seçenek. Listenin bir sonraki cihazı da benim favorilerim arasında. Yani harici ekran kartlı Acer Aspire 5 önümüze çıkıyor. Intel Core i5 11. nesil işlemci burada da kullanılmış. 8 GB RAM'in yanı sıra 512 SSD ve burada en önemli avantajı olan MX450 ekran kartıyla beraberiz. Bu ekran kartıyla beraber artık daha rahat bir oyun deneyimini kesinlikle alabileceğiz. Bu fiyat bandındaki laptoplar arasında en iyi ekran kartı diyebilirim. Listenin bir sonraki laptopu da burada Acer'ın Aspire 3 modelini görüyoruz. Bu laptopun en önemli artısı MX550 ile beraber gelmesi. MX550 MX450'den yaklaşık %20 civarı daha yüksek bir performans veriyor. Yani bu noktada neredeyse piyasadaki tüm oyunları akıcı bir şekilde rahatlıkla oynatabilecek bir cihaz ve bu fiyat bandından 20.000'e kadar da bu laptoptan daha iyi bir oyun performansına sahip herhangi bir cihaz yok. Eğer 8 GB daha RAM eklerseniz performans daha da yükselecektir. Bütçem 20.000 ve oyunla işim yok. Üniversite, iş, ofis için bir laptop istiyorsam batarya performansı da oldukça iyi olan Huawei'in MateBook D14 modeli önümüze çıkıyor. i5 12. nesil işlemci, 16 GB RAM bu laptopun en önemli artısı. 512 SSD ve Windows 11 ile beraber geliyor.
14 inç Full HD IPS ekranıyla da oldukça taşınabilir ve kompaktlık yönünde bu fiyat bandına kadar daha iyi bir laptop yok. Eğer oyun oynamayı çok düşünmüyorsanız Huawei MateBook modelini rahatlıkla önerebilirim. Yine bütçem 20.000 bandında, fiyat performans ve en uygun fiyatlı laptopu istiyorsanız burada HP Victus'un 15 modelini görüyoruz. Ryzen 5 5600H gibi bu fiyat bandındaki en iyi işlemcilerden biriyle karşılaşıyoruz. 16 GB RAM çift kanal olarak gelirken 512 SSD ve GTX 1650'den daha iyi bir performans veren RX 6500'ü görüyoruz. 15.6 inç Full HD 144 Hz panelde burada kullanılmış. 20.000 bandında bir bütçeyle aldıktan sonra yükseltme gerektirmeyecek ve performans olarak da bu fiyat bandının en iyi laptoplarından biri. Şu an için bu laptopla pek çok oyunda orta yüksek arası gayet iyi bir oyun performansı alabiliyoruz. Video render, mühendislik, mimarlık tarafında da kullanılabilir. Fakat RX 6500M giriş seviyesi bir ekran kartı. Yani performansta GTX 1650 ile 3050 arasında ve bu bütçelere gelmişken ben olsam kesinlikle Acer Nitro 5'e zorlardım. Çünkü 3050 DLSS desteğiyle de RX 6500M ile aradaki farkı net şekilde açıyor ve Ryzen 5 6600H gibi i5 11. nesilden çok daha iyi bir işlemciyi bu fiyat bandında almak bence muazzam bir artı. Buradaki 3050 95 Watt, yani bu sayede 3050'nin gücünden tam olarak yararlanabiliyoruz. 15.6 inç IPS ve Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Tasarım olarak oyuncu laptopu olduğunu bağıran bir bilgisayarda değil. Gerçekten sade ve hoş bir tasarıma sahip. Kasa yapısı olarak hissiyat anlamında 20.000 bandının en iyi laptoplarından biri. 25.000 bandında da soğutması, performansı ve ekran kalitesiyle Lenovo'nun IdeaPad Gaming 3 modelini görüyoruz. Fiyat performans olarak da şu anda oldukça mantıklı. i5 12. nesil bir işlemciyle gelirken 8x2 16 GB RAM'ler ve 85 Watt'lık RTX 3050 ile beraber geliyor. 120 Hz IPS ekranıyla da gayet kaliteli bir deneyime sahip. Özellikle soğutma yönünde bu fiyat bandının en güçlü laptopu diyebilirim. Yine bu fiyatlarda yazılım, üniversite veya ofis için bir laptop istiyorsanız Huawei'in MateBook D16 modeli şu anki fiyatıyla oldukça mantıklı. i7 12. nesil işlemcisiyle buradaki işlemci oyuncu laptoplarında gördüğümüz H serisi performans işlemcisi. 16 GB RAM, 512 SSD ile de donanım olarak gayet başarılı ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Olabilecek en uygun fiyatlı ve en güncel ekran kartını istiyorsanız da RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu ve i5 12. nesil işlemcisiyle Acer Nitro 5'i görüyoruz. Bu laptopun tek eksisi 8 GB'lık RAM ile gelmesi. Laptop aldıktan sonra RAM takviyesini de kendimiz yapabiliyoruz. 1000 liraya 8 GB'lık bir RAM aldığınız zaman da performans çok daha yukarı çıkacaktır. Oyunlarda neredeyse 2 kat daha yüksek FPS'ler alabiliyoruz. Performansı ciddi anlamda etkiliyor. Ama benim soğutmasıyla, performansıyla 30.000 TL altı favori laptopu kesinlikle HP Victus 16'yı görüyoruz. AMD Ryzen 5 7640 ES gibi işlemci performansı olarak Acer Nitro 16'dan yaklaşık %20 daha iyi. Performans testlerinde de aradaki farkları görebiliyoruz. 16 GB 8x2 RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. 144 Hz ekranıyla da hem oyunlarda hem de mühendislik, mimarlık tarafında da bu ekran gayet yeterli. Burada RAM'ler 16'ya çıktığı için oyun performansı da bir o kadar artıyor. Ve ek olarak soğutma yönünde de güçlü bir cihaz. Eğer grafik tasarım, Photoshop, video render gibi ekran kalitesinin, ekranda renklerde doğruluğun önemli olduğu işler yapıyorsanız Asus TUF A15'in 4050-140 Watt'lık versiyonu önümüze çıkıyor. Burada yine Ryzen 7 7. nesil bir işlemciyi görebiliyoruz. Batarya performansı ve dayanıklılık olarak 30.000 TL'ye alabileceğiniz en iyi cihaz. 15.6 inç Full HD %100 sRGB bir ekran kullanılmış. Renklerdeki doğruluk, canlılık açısından ekran kalitesi yönünde en iyi gaming laptoplardan biri. Şu an 16 GB RAM'li versiyonu da rahatlıkla önerebilirim. RTX 4060'lı uygun fiyatlı ama uzun ömürlü bir laptop istiyorsanız da Victus 16'nın Ryzen 5'li modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil oldukça güçlü ve performanslı bir işlemciyle beraberiz. RTX 4060'ın 120 Watt'lık versiyonu da bu laptopta kullanılmış. 512 SSD ile gelirken 16.1 inç 144 Hz IPS bir panel Victus 16'da bulunuyor. Bu işlemcimiz hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte gayet iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Hem oyunlarda hem de render için gayet yeterli bir işlemci. Victus 16'nın soğutma sistemi de 4060 barındıran uygun fiyatlı cihazlar arasında en iyisi diyebilirim.
diyebilirim. Büyük ekran isteyenler için de 16.1 inçlik ekran önemli bir artı ve yükseltmeleri de açık bir cihaz. 35.000 bandında da yine en mantıklı cihaz Victus 16 modeli Ryzen 7 7840 HS gibi i7 13. nesille oldukça yakın bir işlemciyi görüyoruz. Soğutma ve performans yönünden bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Ama Intel işlemci istiyorum diyorsanız da Victus 15'in i7 işlemcili modeli oldukça mantıklı. i7 13. nesil bir işlemciyi burada görürken 8x2 16 GB RAM 512 SSD de burada kullanılmış ve yine 4060'ın 120 Watt'lık versiyonunu burada da görebiliyoruz. İşlemci olarak en ucuza en iyi performansı istiyorsanız Victus 15'in bu modeli gayet mantıklı. Yine bu laptopta da yükseltmeleri kendimiz yapabiliyoruz ve 32 GB'a kadar RAM, yine 2 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. Ama ben bir laptop alayım ve aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız Victus 16'nın Ryzen 7 32 GB RAM ve 1 TB SSD'li modeli en mantıklı laptoplardan biri. Aldıktan sonra en az 4-5 yıl yükseltme gerektirmeyecek bir cihaz diyebilirim. Ama büyük ekranlı ve 4060'lı bir laptop istiyorsanız da MSI Bravo 17'yi görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil Asus TUF A15'teki işlemci burada da kullanılmış. 16 GB 8x2 4800 MHz'lik RAM'lerle gelirken 1 TB SSD ve RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu ile karşılaşıyoruz. RGB klavyesi, kasa kalitesi ve soğutma olarak da fiyatının en iyilerinden. Şu anki fiyatıyla büyük ekranlı ve 4060'lı bir laptop istiyorsanız da en mantıklı laptopların başında geliyor. Dostlar, son olarak bir toparlayacak olursak açıkçası burada fiyatı dolar kuruna ve piyasaya oranla gerçekten uygun olan laptoplardan bahsettim. Favorilerimden bahsedersem 15.000 bütçeyle Acer Aspire 5 performansıyla da ekran kalitesiyle de gayet memnun edecektir. Fiyat performans ve uygun fiyatlı bir laptop istiyorsak da Victus 15 oldukça mantıklı ama ben olsam bütçeyi biraz daha zorlayıp Nitro 5'i alırdım. 25-30 bin aralığında da Victus 16'nın 4050'li modeli oldukça iyi bir seçenek ve fiyat avantajıyla da 32 GB RAM'li Victus 16'da favorilerim arasında. Büyük ekran isteyenler için de Katana 17'yi rahatlıkla önerebilirim. Benim için işlemci performansı ve ekran kalitesi birinci öncelik diyorsanız Dell G15 en önemli favorilerimden ve buradaki tüm laptopların kendi fiyatında en iyi cihazlar olduğunu da belirteyim. Yani bu laptoplardan birini aldığınızda hiçbir problem yaşamayacaksınız. Listedeki tüm laptopların da en ucuz satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.